Şimdiki vaka halen bedenlenmekte olan bir rehberin eylemlerinin bir örneğini sunmaktadır. Bu rehberin adı Ova'dır ve son vakanın rapor ettiği kendini adamış bir öğretmenin niteliklerini simgeler. Açıkça görüldüğü gibi bir rehber olarak erken dönem vazifesi vaka 18'deki denekle direkt bir şekilde ilgilenmektedir ve açıktır ki yöntemi hala değişmemiştir. Rehberinin en son bedenlenmesine tanık olmak deneyimi afalatmıştı. Ova deneyimin geçmişinde bir rehber olarak kendini ilk kez milattan önce 50'de gösterdi. Romalı askerlerin istila ettiği bir Yahudi köyünde yaşayan yaşlı bir adam olarak tanımlanıyordu. O zaman da genç bir kız olan vaka 18, Romalıların yerel direnişçilere karşı yaptığı bir baskında öksüz kalmıştı. Bu geçmiş hayatın açılış sahnesinde bir tavernada esir olarak çalışması yer alıyordu. Garsonluk yaptığı tavernada sürekli patronu tarafından dövülüyor ve zaman zaman da Romalı müşterilerin tecavüzüne uğruyordu. 26 yaşında aşırı çalıştırılmaktan, kötü muameleden ve ümitsizlikten öldü. Bu denek köyündeki yaşlı bir adamla ilgili olarak bilinç dışı zihniyle şu bildirimde bulunmuştu. Gece gündüz çalıştım. Acıyı ve aşağılanmayı hissetmeyecek kadar uyuşmuştum. O bana karşı nazik olan tek kişiydi. Bana kendi içime güvenmeyi öğretti. Etrafımdaki bu zalim insanlardan daha yüksek ve daha güzel bir şeye iman etmeyi. Daha sonra süper bilinç durumundayken bu deneyim başka zor hayatlardan ayrıntılı kesitler hatırladı. Ve Ova bunlardan birinde güvenilir bir arkadaş ve birinde de bir erkek kardeş olarak görünüyordu. Bu durumda bulunduğu sırada bütün bu kişilerin hep aynı varlık olduğunu gördü ve bu ruhu rehberi Ova olarak isimlendirdi. Ova'nın baş göstermediği başka pek çok yaşamı da vardı ve bazen de fiziksel teması çok kısa, yalnızca yardımına ihtiyaç duyulan koşullarla sınırlıydı. Aniden acaba Ova şu anda hayatında bulunuyor olabilir mi diye sordum. Bir anlık tereddütten sonra deneyim istemsiz bir biçimde sarsılmaya başladı. Gözleri doldu ve zihnindeki vizyon onu ağlattı. Tanrım, biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Kimde? Oğlumda. Ova, benim oğlum Brandon. Oğlun gerçekte Ova mı? Evet, evet. Biliyordum. Bunu onu doğurduğum gün hissetmiştim. Onda harikulade bir biçimde tanıdık ve benim için özel olan bir şey vardı. Küçücük bir bebek olmanın ötesinde bir şey o. Onun doğduğu günde bildiğin şey neydi? Tam olarak bilmiyordum. İçimde hissediyordum. Bir annenin ilk çocuğun doğurduğu zaman hissettiği heyecandan daha başka bir şey. Onun buraya geldiğini, bana yardım etmek için geldiğini hissetmiştim. Görmüyor musun? Ah, bu inanılmaz bir şey ama doğru. O burada. Devam etmeden önce deneyimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çünkü yerinde duramadığı için bu gidişle ofisteki divandan yere düşecek. Ova'nın bebeğin Brandon olarak burada bulunmasının nedeni sence ne olabilir? Şimdi daha sakin ama hala hafifçe ağlıyor. Bu kötü zamanı atlatmam için. Beni kabul etmek istemeyen kişiler var. Uzun bir süredir sıkıntıda olduğumu bildiği için oğlum olarak bana ulaşmaya karar vermiş olmalı. Doğumumdan önce böyle bir şey konuşmamıştık. Ne harika bir sürpriz. Seansı yaptığımız sırada deneyim aşırı rekabet gerektiren bir iş kolunda isim yapmak için bir mücadele veriyordu. Ayrıca evinde de evliliğiyle ilgili kısmen daha çok para kazanan taraf olmasıyla ilişkili zorluklar yaşıyordu. Seanstan daha ilerideki bir tarihte boşandığını öğrendim. Bebeğini eve getirdikten sonra onunla ilgili sıra dışı bir şey hissettin mi?
Evet, hastanede başladı ve evde de devam etti. Gözlerine baktığım zaman onun beni yatıştırdığını hissediyorum. Bazen eve öyle yıpranmış dönüyorum ki çok yorgun ve bitkin bir halde. Ve çocuk bakıcısı gittikten sonra sinirli oluyorum. Fakat o öyle sabırlı ki hatta onu kucağıma almam bile gerekmiyor. Bana bakışı öyle bilge ki şu ana kadar bunun anlamını tam olarak anlayamamıştım. Şimdi biliyorum. Ne büyük bir lütuf. Bebeği istediğimden bile emin değildim. Şimdi her şeyi görebiliyorum. Neyi görüyorsun? Sert bir sesle. Şimdi ileri gitmeye çalıştıkça kişiler giderek zorlaşıyorlar. Bildiklerimi ve yapabileceklerimi kabullenmiyorlar. Kocamla da sorun yaşıyoruz. Çok çaba gösterdiğim, elde etmek istediğim için beni eleştiriyor. Ova, Brandon, gücümü kaybetmemem ve bunların üstesinden gelmem için geldi. Ve sence rehberinin bu hayatta Brandon olarak seninle beraber olduğunu keşfetmemiz sorun olmaz mı? Hayır, eğer Ova hayatıma girme kararını bilmemi istemiyor olsaydı seni görmeye gelmezdim. Aklımda böyle bir şey olmazdı. Bu istisnai vaka bir deneyin rehberiyle hayat içindeki temasının ona hissettirdiği duygusal sarhoşluğu temsil etmektedir. Ova'nın seçtiği rolün genellikle bir ruh eşinin üstlendiği en tipik rol geleneğini bozmadığına dikkat edin. Deneyimin eşi olarak gelmemişti ve geçmiş hayatlardan hiçbirinde de bir eş olmamıştı. Kuşkusuz ruh eşleri karı koca olmanın dışında rollerde alırlar. Ancak bedenlenen bir rehber normal olarak hayatları üzerinde beraberce çalışan iki ruh eşinin arasına girebilecek bir rol üstlenmez. Bu deneyimin ruh eşinin lisedeki eski aşkı olduğu anlaşılmıştı. Toparlayabildiğim bütün istihbarata dayanarak Ova'nın kıdemsiz rehber düzeyini son 2000 yılda geçmiş gibi göründüğünü söyleyebilirim. Ova muhtemelen bu deneyimin beyazdan sarı enerjiye yükselmesine yol açacak niteliklerinin belgelenmesinden önce kıdemli bir rehberin mavi düzeyine terfi edebilecektir. Bütün bunlar kaç asır sürerse sürsün, Ova daima onun rehberi olarak kalacaktır. Ama bir daha onunla hayat içinde beraber olacak şekilde bedenlenmeyebilir. Gelişim süreci içinde rehberlerimizi yakalar mıyız? En sonunda belki, ama vakalarım arasında buna dair bir ipucuna rastlamadığımı söylemeliyim. Göreli olarak hızlı gelişen ruhlar yeteneklidir ama onlara yardım eden rehberleri de öyle. Dünya üzerinde çift çalışan rehberler bulunması ender değildir ve her biri öğretimde kendi yaklaşımına sahiptir. Böyle vakalarda rehberlerden birisi baskındır. Ancak daha deneyimli olan kıdemli rehber fiiliyatta sorumlulukların gündelik aktivitelerle ilgili kısmında bariz bir şekilde yer almıyor olabilir. Bu iki kişilik ruhsal birlikteliğinin nedeni çiftin bir tanesinin ya hala eğitimini sürdürmesidir, bir kıdemli rehberin altındaki kıdemsiz rehber gibi, ya da iki rehber arasındaki birlikteliğin geçici olmayan bir ilişkiye dönüşecek kadar uzun ömürlü oluşudur. Bir kıdemli ile üstad gibi. Rehberler konusuna bir sonraki videoda da devam edeceğiz.